Herkese selamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videoda dijital göçebelik nedir? Çalışma alanları neler? Ben nasıl başladım dijital göçebe olarak yaşantıma? Hem kendi deneyimlerimi hem de bildiğim kadarıyla detayları paylaşmaya çalışacağım sizinle. Öncelikle şu an neredeyim ve hayatım nasıl gidiyor? En son Vietnam'da kalmıştık çünkü. Onunla ilgili birazcık bilgilendirmek isterim. Şu an Tayland'dayım. Chiang Mai şehrine yerleştim. Chiang Mai, Bangkok'tan sonra Tayland'ın ikinci büyük şehri ve Tayland'ın kuzeyinde yer alan büyük şehirlerden bir tanesi. Çok büyük değil, çok küçük de değil. İhtiyacınız olan her şeyi karşılayabilen, büyük şehirde bulabileceğiniz her şeyi bulabildiğiniz ama küçük şehrin de o samimi ve sıcak dokusunu koruyabilmiş şehirlerden bir tanesi. Ve dijital göçebelerin de yine çok tercih ettiği şehirlerden bir tanesi. Ben geçen yıl burada 3 ay kalmıştım ve yine burayı tercih ettim. Buraya geleli yaklaşık 10 gün oldu. Bu konuları daha sonraki videolarda anlatacağım. Taşınma sürecim, yerleşme sürecim, Chiang Mai nasıl bir şehir, hepsini detaylı anlatacağım. Size buraları da gezdireceğim. Bu videoda dijital göçebelikle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Dijital göçebelik son yıllarda çok revaçta olan, oldukça popülerleşen yaşam şekli. Bir ofis masasına bağlı kalmadan, bir mekana bağlı kalmadan, internet altyapısı güçlü olan her yerden çalışabileceğiniz, çalışırken aynı zamanda seyahat edebileceğiniz, farklı ülkeleri, farklı kültürleri deneyimleyebileceğiniz bir yaşam şekli. Dünyada şu anda birçok ülkenin dijital göçebe vizesi var. Ben de şu an Tayland'da dijital göçebe vizesiyle kalıyorum. Bundan önce mesela Vietnam'daydım. Biliyorsunuz daha önceki, bilmiyorsanız da bu videoyla ilk defa karşılaşıyorsanız kanaldaki daha önceki videolara bir göz atabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla Vietnam'ın şu anda bir dijital göçebe vizesi yok. Fakat 3 aylık turist vizesi alabildiğiniz için 3 ay kalabiliyorsunuz orada. Ve 3 ay sonra bir tekrar ülkeye giriş çıkış yapıp genelde dijital göçebeler yakın ülkeleri tercih ediyorlar. İşte Tayland gibi, Kamboçya gibi veya Bali gibi ülkelere gidiyorlar. Orada bir hafta 10 gün kalıp tekrardan bir 3 aylık vize daha alıp tekrar Vietnam'a giriş yapabiliyorlar. Her ülkenin kriteri farklı, her ülkenin istediği şeyler farklı. O yüzden bunları mutlaka gideceğiniz ülkeler bazında kendi konsolosluk sayfalarından kontrol etmeniz çok daha iyi olur. Ve sık sık değişebiliyor. Çünkü bu yeni bir olgu aslında dijital göçebelik. Yani son yıllarda çok popüler oldu ve revaçta. Dolayısıyla ülkeler de yeni yeni düzenlemeler getiriyorlar. Sık sık değiştirebiliyorlar gerekliliklerini, istedikleri belgeleri veya şartları, koşulları. Her zaman güncel bilgileri konsolosluk sayfalarından takip etmek çok daha doğru olacaktır. Ben burada kendi deneyimlerim üzerinden anlatmaya çalışacağım dijital göçebeliği. Ben geçen yıl turist vizesiyle kaldım Tayland'da. Önce Bali'ye gittim. Orada da yine turist vizesiyle kaldım. Yaklaşık 1 aya yakın kaldım. Sonra Tayland'a geçtim ve 3 ay burada vize süremi, turist vizemi uzatarak 3 ay kalabildim. Tayland o dönemde 60 gün Türk vatandaşlarına turist vizesi veriyordu ilk girişte. Bir ücret ödemiyorsunuz bu arada, vize ücreti yok. Ve sonra isterseniz ülke içindeyken o süreyi 1 ay daha uzatabiliyordunuz göçmenlik bürosuna gidip. Ben de bu yöntemi tercih etmiştim ve toplamda 3 ay kalabilmiştim. Ve daha sonra Tayland bu süreyi toplamda 60 güne indirdi. Yani 2 ay kalabiliyorsunuz turist vizesiyle. Eğer daha uzun süre kalmak isterseniz dijital göçebe vizesine başvurmanız gerekiyor. Tayland'ın bir dijital göçebe vizesi var Vietnam'ın aksine. 5 yıl süreyle sınırsız giriş çıkış yapabildiğiniz ve 6 ayda bir ülkeye giriş çıkış yaparak ya da göçmenlik bürosuna giderek uzatarak süreyi kalabildiğiniz bir vize türü. Bunların detaylarına bir sonraki videoda daha detaylı bir video çekeceğim. Tayland DTV vizesi nedir, şartları neler, ben nasıl başvurdum, nasıl aldım diye. Çünkü çok farklı kriterleri de var. Aynı zamanda DTV haricinde farklı vize türleri de var. Yani emekli vizeleri var veya farklı vizeler var. LTR, Privilege gibi farklı vize türleri var. Hepsinin şartları ve koşulları değişiyor. Dijital göçebe vizesi adı üstünde dijital bir iş yapıyorsanız, yani online çalışıyorsanız. Pandemide hepimiz deneyimledik aslında bunu. Uzaktan çalışmanın, online çalışmanın nasıl bir şey olduğunu, bir ofis ortamına bağlı kalmadan da işlerin yürütülebildiğini, yönetilebildiğini, güçlü bir internet altyapısı olan her yerden işinizi yönetebiliyorsunuz, yürütebiliyorsunuz. Ben de şu an böyle bir iş yapıyorum. Online
ders veriyorum, online danışmanlık veriyorum. Tüm işim online. Benim de aslında yolculuğum yine pandemi döneminde başladı. Böyle bir arayış içerisindeyken ve pandemi döneminde o uzaktan çalışma sistemini deneyimledikçe, iyi yanlarını, kötü yanlarını deneyimledikçe yavaş yavaş şekillenmeye başlamıştı aslında kafamda. Ve düşünüyordum yani nasıl yapabilirim, nasıl olabilir böyle bir iş, sürdürülebilir mi, nerelerde nasıl çalışabilirim diye. Tabii bayağı bir zaman geçti. İşte ben o sistemi kurup, araştırmalar yapıp, sonra işte karar aşaması en zor aşama bence. Tamam kafanızda kuruyorsunuz, bir sürü plan yapıyorsunuz. En son o adım atmaya geldiğinizde orası birazcık sancılı olabiliyor. Benim öyle oldu en azından. Birçok plan, birçok düşünce kafamızda sürekli düşünüyoruz. İşte sorunlara çözümler üretebiliyoruz ama hep buradayız. Ama adım atmak için bedenimizi kullanmamız gerekiyor. Fiziksel bir aksiyon, bir eyleme geçmemiz gerekiyor. Orası da hemen birden olmuyor. Şimdi daha önceki videoları izlediyseniz az çok biliyorsunuzdur zaten. Yani ben kendi üzerimde çok çalıştım. Somatik yaklaşım teknikleriyle çok çalıştım. Çok pratikler yaptım. O pratikler neticesinde benimkisi öyle şekillendi. Ve ben en sonunda adım atabildim. Geçen yıl benim için bir tecrübe oldu aslında. O süreçte daha önce başka ülkeleri de araştırmıştım. Dijital göçebe vizesi veren ülkeler. Birçok ülke var bu arada dünyada dijital göçebe vizesi veren. Avrupa'da var, Güney Amerika'da var, Asya'da keza birçok ülkenin var. Gerçekten bir dijital göçebe hayatı deneyimlemek istediğim için yola çıkmıştım. Eğitim için New York'a gitmiştim ve oradan Bali'ye geçtim. Bali'de kaldım bir süre. Aynı zamanda çalıştım. New York'ta da çalıştım, işime devam ettim. Bali'de de çalışmaya devam ettim. Tayland'a geçtim, orada da çalışmaya devam ettim. Çünkü kendi işinizi yaptığınızda zamanınızı kendiniz kontrol edebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar zamanı çalışmaya ve geri kalan zamanı da yine kendiniz yöneterek, gezerek, farklı yerleri keşfederek, farklı ülkeleri keşfederek yönetebiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz. Tabii ki kendi işinizi yapmıyor olabilirsiniz. Uzaktan çalışanı olabilirsiniz bir şirketin. Böyle çalışanlar da çok var bu arada. Bu da yine dijital göçebelik için tercih edilen bir yöntem. Birçok şirketin uzaktan çalışan insanları da dijital göçebe olarak yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Burada benim tanıdığım insanlar da var gittiğim ülkelerde dijital göçebelerle o komünitelerin içerisinde bulundum. Daha önce onlarla vakit geçirdim. Birçok etkinlikler düzenleniyor çünkü hem iş anlamında, fikir paylaşımı anlamında veya sosyalleşme anlamında o göçebeler birçok etkinlik düzenliyorlar kendi aralarında. Fakat özünde baktığınızda aslında herkes yalnız, herkes tek başına ve herkes tek başına seyahat ediyor. Bir gördüğünüz kişiyi bir daha görmeyebiliyorsunuz veya bir yerde karşılaştığınız biriyle başka bir ülkede tesadüfen tekrar karşılaşabiliyorsunuz. Benim başıma geldi. Özellikle Asya ülkelerinde dijital göçebe olarak yaşamını sürdürenlerle karşılaşmanız çok olası. Tayland'da şu an benim yaşadığım Chiang Mai, dijital göçebelerin çok tercih ettikleri yerlerden bir tanesi Tayland'da. Neden? Çünkü internet altyapısı çok güçlü. Çalışma dostu kafeler, ortak çalışma alanları, çok fazla var. Ayrıca Tayland halkı genel olarak zaten çok yardımsever, nazik ve arkadaşçıl yaklaşımları. İngilizceleri çoğunun iyi. İngilizce hemen hemen herkesle anlaşabiliyorsunuz. Benim hayallerimden bir tanesiydi açıkçası gezerek çalışmak. Ve onun üzerinde ben kendim çalıştım, projelendirdim, analiz ettim, nasıl yaparım, nasıl olur, nasıl giderim diye tek tek ince çalıştım bunları. Sonra kendi işimi kurdum. Yaklaşık 3 yıldan fazladır zaten ders veriyorum, danışmanlık da veriyorum şu anda ayrıca. Fiziki bir ofise veya bir stüdyoya ihtiyaç duymadan tüm işimi yönetebiliyorum. Ben hareket eğitmenliği yapıyorum. Somatik dans ve hareket dersleri veriyorum. Yıllar içerisinde eğitimini aldığım ve uzmanlaştığım dans ve hareket metotlarını birleştirerek kendi ders içeriklerimi kendim oluşturuyorum. Şu an Yosemind'in ders içerikleri de yine kendi oluşturduğum ders içerikleri. Yoga, pilates, somatik dans ve hareket ve dönem dönem her ay farklı bir tema ile ilerliyoruz orada. Çok güzel derslerimiz var, ders içeriklerimiz var. Ayrıca çok geniş bir arşivimiz var. Bekleriz sizi de. Şu an üyelik sistemimizde aktif. Merak ediyorsanız web sayfamızdan da inceleyebilirsiniz. yosemite.com. Dijital göçebeler güçlü bir internet altyapısı olan her yerden dolayısıyla çalışabiliyorlar. Fakat benim için ekstra
birazcık da geniş bir alana, en azından bir mat boyu kadar bir alana ihtiyacım oluyor. Kafelerde çalışmak benim için çok sürdürülebilir ve verimli olmuyor, efektif olmuyor. Ders vereceğim zaman mecburen ben evde olmak zorundayım. Çünkü hareket gösteriyorum. Yani yoga, pilates veya dans, somatik dans ve hareket pratikleri yaptırıyorum, gösteriyorum. Bir kafede bunu yapmam mümkün değil. Kafelere de gidiyorum tabii ara ara çalışmaya. Teknik altyapısını, her şeyini kendim takip ediyorum şu an. Bilgisayar başında da çok fazla vakit geçiriyorum. Kafelere gidiyorum. Oralarda birkaç saat çalışabiliyorum. Geçen yıl Airbnb'den kiralamayı tercih etmiştim. Kiralamadan önce mutlaka iletişime geçip soruyorum. Ne kadar alan var? Hani ben oraya bir mat koyup, bilgisayarı koyup ders verebilecek miyim? Sorusu benim için önemli oluyor. Şimdi benim dikkat ettiğim şey bu oluyor. Kendi yaptığım işle ilgili. Sizin de kendi yaptığınız işe göre öncelikleriniz değişecektir. Onları da düşünmek iyi olur diye düşünüyorum. İlk yola çıktığımda çok böyle büyük beklentilerim yoktu açıkçası benim. Sadece görmek istemiştim, deneyimlemek istemiştim. Çünkü orada asıl kendimi deneyimlemek istemiştim. Yani yapabilir miyim, yapamaz mıyım, sürdürülebilir bir şey mi benim için? Zorlanmadım. Yanımda matımı taşıyorum. İşte birkaç yine küçük ekipmanım var, direnç bandı vesaire gibi. Dolayısıyla gittiğim her yerde aslında işimi yapmaya devam edebildim. Şu anki gerçeğimde ise daha uzun süre kalacağım için, yani burada yaşamaya karar verdiğim için ev tutmayı tercih ettim. Şu an tuttuğum evde müstakil bir ev. Aslında ben büyük bir daire bakıyordum. Birazcık daha hani stüdyo bile olsa biraz büyük bir stüdyo. En azından bir mat koyup derslerimi rahatlıkla verebileceğim bir stüdyo daire bakıyordum ama müstakil bir ev çıktı karşıma. Ben de hazır çıkmışken kaçırmak istemedim fırsatı ve orayı tuttum. Şu an bol bol alanım var, şükürler olsun. Dijital göçebeler çok uzun süre bir yerde kalmak yerine farklı ülkeleri deneyimliyorlar. Bali'de 2 ay, 3 ay turist vizesiyle, her ülkenin değişiyor turist vizesi. Türkiye'ye şu an bildiğim kadarıyla Bali 30 günlük bir vize veriyor. Sonra sanırım uzatma alabiliyorsunuz ama çok emin değilim. Onu yine konsolosluk sayfasından kontrol etmek çok daha iyi olacaktır. Oradan Vietnam'a geçiyorlar. Vietnam'da 3 ay yine turist vizesiyle kalabiliyorsunuz. Oradan Tayland'a geçiyorlar. Tayland'da 2 ay kalabiliyorsunuz. Malezya, Kuala Lumpur yine dijital göçebelerin tercih ettiği yerlerden bir tanesi. Kamboçya, oraya da gidenler oluyor. Büyük olan şehirlerde internet altyapıları oldukça iyiymiş ve dijital göçebeler için hani yaşam olarak, gündelik yaşam olarak da çok uygun olduğundan ve fiyatların da yine uygun olduğundan bahsediliyor. İyi şeyler duydum yani Kamboçya ile ilgili. İnşallah oraya da nasip olursa deneyimleriz. Dijital göçebelerin yaptığı işler neler? Bir bilgisayar veya telefonla İnternet olan her yerden yapabildiğiniz bir işiniz varsa, bu kendi işinizi yapıyor da olabilirsiniz, kendiniz bir iş sahibi de olabilirsiniz ya da bir freelance çalışan, bir içerik üretici veya danışman ya da herhangi bir şey, bir tasarımcı olabilirsiniz ya da bir şirketin uzaktan çalışan elemanı olabilirsiniz. Bir şirket için çalışıyorsanız o şirketin bu yaşam şekline, mekandan bağımsız çalışmanıza izin veriyor olması lazım. Tamamen sizin iş sözleşmenizle alakalı. Onu ben bilemem. En iyi siz bilirsiniz. Hem çalışıp hem gezmek kulağa çok hoş geliyor eminim buradan. Hiç deneyimlemediyseniz, daha önce hiç böyle bir konuyla ilgili fikriniz yoksa böyle birazcık da romantik geliyor olabilir. Bana da romantik geliyordu eskiden ve böyle hani ah keşke ben de yapsam, keşke dediğim çok olmuştur. Ama şu an yapabiliyorum onu. Biraz zaman aldı, hemen birden olmuyor. Adım atmak, cesaret etmek bunlar önemli oluyor. Sadece kafada plan yapıp kurmak bir yere kadar. O planları hayata geçirmek için küçük de olsa bir adım atmak gerekiyor. Bu adım her şey olabilir. Çok büyük bir adıma ihtiyacımız yok. Çok büyük bir adım olması gerekmiyor. Küçücük bir adım da yeterli olabiliyor çoğu zaman. Ve hiçbir şey sizin kendi deneyiminizin yerini tutmayacaktır. İnanın, dünyadaki her şeyi deneyimlemiş, en iyi bilen, en iyi deneyimlere sahip olan insanın bile deneyimi sizin kendi deneyiminizin yerini hiçbir zaman tutmayacaktır. Tabii ki farklı fikirleri dinlemek, farklı deneyimleri dinlemek çok güzel. Fikir sahibi olmak, bilgi sahibi olmak. Ama o kişi de öyle oldu diye sizde öyle olacak diye bir kural yok. Hepimizin deneyimi farklı oluyor. Kendi deneyimlerinizi önceliklendirin. Özellikle kendi hislerinizi önceliklendirin. Düşündüğünüzde o hayatı
canlandırdığınızda gözünüzde sadece bir anlığına şöyle gözlerinizi kapatıp düşündüğünüzde nasıl hissediyorsunuz? Çöküyor mu beden içeriye doğru? Yoksa bir genişleme ve ferahlama mı geliyor? Böyle nefes yumuşuyor mu? Neler oluyor? Bedende neler oluyor? Hislerinize öncelik verin. Özellikle beden hislerinize öncelik verin derim ben. Sezgilerinizi güçlendirin. Bu yaşam tarzını ben sevdim açıkçası. Bir hareket özgürlüğü katıyor. İstediğiniz gibi seyahat edebiliyorsunuz. Ve farklı ülkeleri, farklı kültürleri tanıyabiliyorsunuz. Ve dünyanın her yerinden gelen, sizin gibi dijital göçebe olan insanlarla etkileşime girebiliyorsunuz. Onlarla fikir alışverişlerinde bulunabiliyorsunuz. Deneyimlerinden, iş konusunda bağlantılar yine kurabiliyorsunuz. Dijital göçebelerin tercih ettiği şehirlerde, ülkelerde yerel halk ve dijital göçebe hayatı yaşayan insanların birlikte organize ettiği ortak sosyalleşme etkinlikleri oluyor. Yani dans etkinlikleri, kaya tırmanışları, piknikler, yürüyüşler, spor etkinlikleri, bir sürü farklı herkese hitap eden yoga dersleri, çok farklı herkese hitap eden etkinlikler var. Onlara katılabiliyorsunuz. Orada insanlarla yine tanışıp sohbet edebiliyorsunuz. Dilinizi geliştirebilirsiniz. Tabii şöyle bir şey de oluyor. Şimdi dünyanın her yerinden insanlar geldiği için birçok farklı aksan duyuyorsunuz. Herkes İngilizce konuşuyor elbette ve çok farklı aksanlara maruz kalıyorsunuz. Bir taraftan iyi oluyor. Dinleme yetiniz gelişiyor. Konuşma pratiği de yapmış oluyorsunuz aynı zamanda. Geçen yıl başlarda birazcık zorlanmıştım açıkçası ben. Benim için en zoru İngiliz aksanını anlamaktı. Hiçbir şey anlamıyordum başlarda. Sonra alışmaya başladım ve insanlar hani konuşmak istiyorlar, hani paylaşımda bulunmak istiyorlar, sohbet etmek istiyorlar. Dolayısıyla siz hani konuşamıyorsunuz diye sizi yargılayan, eleştiren hiç kimseyi görmedim şu ana kadar. Ana dili İngilizce olanların haricinde dünyanın her yerinden gelen insanların ortak konuştuğu dil zaten İngilizce olduğu için hemen hemen çoğu insan zaten sizin gibi oluyor. Gramere dikkat edip etmediğiniz veya nasıl konuştuğunuz, aksanınız açıkçası şu ana kadar hani kimsenin umrunda olmadı. En azından ben kendim için bunu söyleyebilirim. İngiliz aksanını hiç anlamıyorum. Neden anlamıyorum acaba diye düşünürken evrenden hızlıca bir mesaj geldi. Şu an kiraladığım evin ev sahibi 35 yıl İngiltere'de yaşamış emekli bir hemşire ve İngiliz aksanıyla konuşuyor. Abartmıyorum. Birkaç gündür onunla birlikte kalıyoruz. Çünkü evde tadilat yapılması gerekiyormuş. Birkaç küçük şey varmış. Birazcık daha geç teslim etmek istedi evi. Ama ben de dedim ki ya ben daha fazla otelde kalmak istemiyorum. Hani daha erken gelsem uygun olur mu sizin için? Birlikte kalabiliriz dedim. O da benim için sorun değil. Hani senin için sorun olmayacaksa tabii elbette dedi. O yüzden bir 4-5 gündür birlikte kalıyoruz. Aslında bir yönden iyi oldu. İngiliz aksanına kulağım alıştı epeyce. Keşke bütün cevaplar böyle hızlı gelse. Dijital göçebe hayatını merak edip deneyimlemek istiyorsanız, yaptığınız iş buna uygunsa, yapabiliyorsanız, benim önerim önce bir gidip turist vizesiyle kalabileceğiniz yerleri deneyimleyin. Bunun içinde en uygun şu anda benim gözlemimle Asya ülkeleri diyebilirim. Tayland, Vietnam, Bali, Kamboçya buraları deneyimleyebilirsiniz. Özellikle dijital göçebelerin tercih ettiği şehirleri, bölgeleri seçmeniz başlangıçta çok daha iyi olur. Zaten oraya gittiğinizde daha çok bilgi sahibi olursunuz. Oradaki insanlarla konuşarak, iletişime geçerek fikir sahibi olursunuz. Adım atın derim ben. Varsa böyle bir niyetiniz. İşinizi dijital göçebe hayatı yaşayabileceğiniz hale çevirmek istiyorsunuz. Bir fikriniz var, hayata geçirmek istiyorsunuz ama adım atamıyorsunuz. Nereden başlayacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Bu konularda da danışmanlık veriyorum efendim. Web sayfamda tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmına yine linki paylaşırım. Oradan bana mail de atabilirsiniz, sorabilirsiniz, konuşabiliriz. Elimden geldiğince de sorularınıza ve yorumlarınıza cevaplamaya çalışıyorum. Açıkçası ben dijital göçebe hayatının daha da yaygınlaşarak çoğalacağını düşünüyorum. Sadece önemli olan şu, dijital göçebe vizeleri size hiçbir zaman o ülkede çalışma hakkı vermez. Yani o ülkenin herhangi bir kurumunda, herhangi bir iş yerinde çalışamazsınız. Ancak nasıl çalışabilirsiniz? Oradaki yerel bir şirketten bir iş teklifi alırsınız. Size sponsor olabilir. Sizi çalışanı olarak isteyebilir. Bir sözleşmeniz olur, iş sözleşmeniz. O zaman da zaten vize türünüz değişir.
Bunların imkansız şeyler olduğunu düşünmüyorum bu arada. Böyle insanlarla karşılaştım. Bir arkadaşım vardı. Onunla karşılaştık ve tesadüfen en son geçen yıl görmüştüm ve hani bir iletişiminiz olmuyor. Bir gördüğünüzü bir daha görmeyebiliyorsunuz, videonun başında söylemiştim. Şu anda buradaki okullardan birinde, İngilizce öğretmeni bu arada, buradaki okullardan birinden iş teklifi aldığını, ona sponsor olduklarını ve tam zamanlı çalışmaya başlayacağını, vize işlemlerinin hallolması için beklediğini söyledi. Sadece bir ülkeye giriş çıkış yapması gerekiyormuş vizesinin aktifleşebilmesi için. Bu arada öyle kurallar var. Bu dijital göçebeliğin daha da popüler hale geleceğini düşünüyorum. Ne iş yapıyorlar? Bir şirketin uzaktan çalışanı olan da var. Online öğretmenlik, özellikle İngilizce, dil, İspanyolca gibi dil eğitimi, dil öğretmenliği yapanlar var. Tasarımcılar var, yazılımcılar, görsel iletişim, sosyal medya içerik üreticileri, YouTuber'lar, birçoğu aslında bu şekilde devam ettiriyor. Yani benim gördüğüm, en azından karşılaştıklarım bunlardı. Yoga, pilates, dans eğitmenleri var. Bu sistem sürdürülebilir mi? Burada tabii şimdi çok böyle toz pembe bir tablo çizmek de istemiyorum. Zorlukları da var mı? Elbette var. Bir ülkeye gidersiniz, internet birden çökebilir. Bir doğal afetle karşılaşabilirsiniz. Her şey olabilir. Yani kendi ülkenizde de her şey olabilir. Gittiğiniz ülkede de her şey olabilir. Bunu bilemeyiz. Bizim öngöremeyeceğimiz, bizim kontrolümüz dışında gelişen olaylar her yerde olabilir. Her zaman cebinizde bir B planının olması, bir sonraki en azından gideceğiniz yerin zihninizde de olsa bir planınızın, programınızın olması iyi olacaktır diye düşünüyorum ben. Oldu ki ülkeden çıkmanız gerekti, ay hadi şimdi bir dakika ne yapacağım, nereye gitsem diye düşünmektense öncesinde bir hazırlık yapmış olmak, her zaman hazırlıklı olmak iyi olacaktır. Bu dijital göçebeliğin sevildiğini düşünüyorum. Ülkeler de aslında bunu sevdi. Parayı başka yerden kazan, gel benim ülkemde harca. Ben buraları sevdim arkadaşlar. Şimdilik buralardayım. Yolunuz düşerse mutlaka arayın, bir kahve içeriz. Sorularınız varsa lütfen yine yorumlarda yazın, mail atın. Hepsini okuyorum, elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Başka bir videoda en kısa zamanda diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.